Merhaba, ben Fadime. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle güzel, pamuk filamlı, organik bir ip ile bu güzel yazlık bluzu öreceğiz. Apolet kollu, kollarında lastik, yakasında ve etek ucunda lastiğimiz var. Kalça boyunlarında biten ve birazcık da şuradaki lastiği bol bol kesmiş oldum. Çünkü pantolona, eteğe de kıvırıp içerisine güzel bir model yapabileceğimiz genişlikte kestim. Ve böylece istediğiniz zaman, istediğiniz yerde giyebileceğiniz, ister şehir içinde, ister iş yerinde, ister bir gezmeye, tozmaya giderken, ister de plajda giyebileceğiniz kadar her yere uyumlu bir bluz yapıyoruz. Hiçbir zaman modasının geçeceğini de düşünmüyorum. Bluzumun rengi ekru bir renk. Birçok yere kullanabileceğiniz gibi birçok kıyafetle de kombin edebileceğiniz bir renk. O yüzden böyle bir şeyin dolabımda olmasını istiyordum. İpi de görür görmez bu model gözümde canlandı ve ara ara örerek bitirdim ve şimdi size yapılışını paylaşıyorum. Bakalım neler yapmışız. Keyifli seyirler dilerim. Güzel pamuklu, organik pamuklu, flamlı bir ip ile, 2 kat flamlı ip ile, çünkü çok ince. Ben birazcık daha günlük hayatımda kullanmak için örüyorum bunu. Salaş, dökümlü, yazlık bir bluz yapıyoruz. İçerisine atletle giymeyi planlıyorum. Deniz kenarlarına da uyar, şehire de uyar, işe de uyar. Tek katını ördüğünüzde denizler için tabii ki daha uygun olacağı için ben böyle karar verdim. Siz istediğiniz şekilde örebilirsiniz. 100 ilmek attım. 4,5 numara misinalı şişime. Şimdi burada hemen birinci sıradan itibaren ayrımlarımı işaretleyeceğim ve işaretlerden arttıra koltuk altına kadar gideceğim. Ben bu bluzu kalça artı bolluk şeklinde düşünüyorum. 104 ilmek ile başladığım bluzumu 2 ters 2 düz, hemen ölçeyim ne kadar lastik yaptığımı da 3,5 4 santim kadar lastik yaptım. Bura tabii ki herkesin isteğine bağlı değişir. Ve daha sonra da arttırmalar yapmak için işaretlerimi aldım. Ön için 44 ilmek, arka için 40 ilmek, sağ ve sol kol içinde 10'ar ilmek ayarladım ve farklı bir artış yaparak kollarımızı yavaş yavaş genişleteceğiz. Böylece farklı bir bluz örmüş olacağız. Ben de bunu ilk kez örüyorum ama gördüğümde çok hoşuma gidiyordu ve başladım. Artışlarımız çok kolay, hiç merak etmiyorsunuz. Hemen size o noktaya geldiğimde anlatacağım. Ve görüyorsunuz artışlarımı hiç belli olmadan güzel güzel gidiyor. Düz örüyorum ve artış noktasına geldiğimde buluşuyoruz. İpin dokusundan dolayı çok güzel bir görüntüsü var. Bayıldım buna. Şimdi geldik efendim artış noktamıza. Aradaki 10 ilmeğimizin sayısı hiç değişmeyecek. Sadece tek taraflı bir artış olacak. 10 ilmeğimiz kola kadar hep aynı gidecek. Kolu nasıl ayıracağız diyorsanız da kolu bedenden ayıracağız. Şuradaki sayıyı bozmadan. Geldik artışımızı nasıl yaptığımız kısmına. Artışımız için ipimizi şişimizin yardımıyla havaya kaldırdıktan sonra çeviriyoruz ilmeğimizi. Diğer şişimin yardımıyla çeviriyorum ve çevirdikten sonra içinden ilmeğimi örüyorum. Böylece görüyorsunuz ne kadar güzel bir artış oldu ve 10 ilmeğimi örerek devam ediyorum. Onuncu ilmeğimi ördüm ve geldik
bu taraftaki artışıma. Onu da hemen şöyle bir alt sıradaki ilmeğimi sol elimdeki şişim ile kaldırdım. Diğer şişimin yardımıyla çeviriyorum. Tekrar takıyorum. Takarken aynı anda da ipimi şişime attım ve ördüm. Artışlarımız bu kadar basit arkadaşlar. Örüyorum, geliyorum. Bazen örgüleri anlatmak, her sayıda, her satırda, her ilmek başında, her bir yaptığınız farklı bir püf noktasında, kamera karşısında olmak sizi yorabilir. Peki bu yorgunluğu yürüyüşle, temizlikle, yemek yapmakla, yemek yemekle, film seyretmekle, kitap okumakla geçiremediyseniz ne yaparsınız? Dinlendirici bir örgü başlarsınız. Bu da benim minik sırrım. Yakamı fazla çekiştiremiyorum. Aslında şu an göründüğünden birazcık daha bol ve birazcık daha aşağıda. Az önce bir video daha çekerken tam yerine yerleştireyim derken ilmeklerimin yarısı kaçtı. 2 saattir onunla uğraşıyorum. O yüzden şu an aslında benim örgüm şuralarda ve kesmeye çok yakınım. Kesmeye derken arttırmayı kesmeden bahsediyorum. Şuradaki kesmem artık bir 5 santim aşağıda olduğunu düşünün. Arttırmaları bırakıyorum. Detayları anlatacağım. Evet, bluzumun hemen bir ölçüsünü vermek istiyorum. Şuradaki artış bölümünü ne kadar santim arttırarak gittik. Şuradan vermek istiyorum arkadaşlar. Yakanın başlangıcından itibaren 20 santim bir artış yapmışım. Ve burayı normalde omuza göre ölçerek daha sonra artışı bırakıyoruz. Ama bu salaş ve yazlık bir bluz olduğu için ipim de buna hayli müsait olduğu için ben 20 santim kadar yaptım. Siz de bu düşüklüğü herkes kendisine göre ne kadar istiyor'a göre yapacak. Ve tabi burada göğüs ölçünüz ve bu bluz nerede biteceği de çok güzel hesaplayarak yapmanız gerekiyor. Eğer bunu kalçadan aşağıda bir bluz olarak düşünüyorsanız kalça ölçünüze göre de bu ölçüleri dikkate almanız gerekiyor. Şimdi ben devam ediyorum. Detaylarda buluşacağız. Şuradaki ipimizi görüyorsunuz. Buradan itibaren 3 sıra dümdüz hiçbir arttırma yapmadan ördüm. Daha sonra şu bizim 10 tane ilmeğimiz vardı omuzlarda olan, hatırlıyorsunuz. Onun tam orta noktasında 5 ilmeği ördüm ve şimdi ön ve arka bedeni ayrı ayrı örmeye başlayacağım. Tersini tersten, düzünü düzden örerek önce önü sonra arkayı öreceğim. Daha sonra koltuk altına geldiğimde her iki bedeni birleştirerek tekrar tek şişte örerek etek ucunda bitirmeyi planlıyorum. Bazı detaylarımız olacak, onlarda buluşacağız. Önü dümdüz örerek 20 santim uzattım. Şimdi aynı şekilde arkayı da 20 santim uzatacağım. Daha sonra kolda buluşacağız. Yakamızı lastik şeklinde ördükten sonra ön ve arkayı ayırdık ve 10'ar ilmekten oluşan 2 tane apolet omuz yaptık. Burada istediğimiz noktaya geldikten sonra 5'er ilmek işaretledik ve önce arkayı istediğimiz kol genişliği kadar ördük. Ben 21 santim yaptım. Daha sonra da önü aynı şekilde ördüm. İkisini burada eşit yaptım çünkü bu salaş bir bluz. Giyildiğinde de bu ön tarafının eteğe veya pantolona bir tarafının içeriye sokularak kullanılan bluzlardan olmasını istediğim için böyle bir seçim yaptım bu sefer. Şimdi efendim burada biz şu an kolumuzun açık bölümünü bitirdiğimize göre dikiş de istemediğim için sonradan dikiş yapmak istemiyorum. İstiyorsanız dikişli yapabilirsiniz. Ben şurada uzunca bir misina taktım. Hatta misinama bir de ek bölüm yaptım ki daha uzun olsun. Şöyle getiriyorum 2 tane şişimi. Her ikisi de dışarıda kalıyor, düz bölümleri. Ve şöyle tığımla ben burayı ikisini birleştirmeye başlayacağım. Aynı anda kesmeye de başlayacağım.
İstiyorsanız şişinizle de yapabilirsiniz ama ben her zaman kolayı size göstermek istediğim için şu an tığımla devam ediyorum. Çünkü bu basit bir bluz ve yeni örgü örmeyi öğren, ters yapmayı bilen, düz yapmayı bilen, kesmeyi bilen birisi bu bluzu örebilir. O yüzden de en kolay halini anlatıyorum. Tığımla kesmeye devam ediyorum. Şimdi nasıl keseceğiz arkadaşlar? İstiyorsanız tersten de kesebilirsiniz ama ben tabi burada şu şişimde bir problem yaşadığım için biraz zorlandım şu an. Ben şu an düzden kesiyorum. Şuradaki bolluk da şu koparmış olduğum ipi henüz sabitlemediğim için ikisini birden aldım. Kesiyorum. Tekrar bir öndeki şişimden, bir arkadaki şişimden ilmek alıyorum. İkisini birden örerek yine kesiyorum. Tekrar bir buradaki ilmeği, bir buradaki ilmeği alıyorum. İkisini birden alarak kesiyorum. Şöyle bir görüntümüz oluyor. Bunu ister tersten yapın, ister düzden yapın. Bu tercihe bağlı. Burada ben 10 ilmek kestikten sonra önden ya da arkadan, şu an ölçüm karışmış durumda. Şöyle göstereyim. Ön ve arka aynı şişte. Şuraya ek parçamı taktım. Ve 10 tane ilmek kestikten sonra buraya kadar geleceğim. Aynı işlemi bir de burada yapacağım. 10 ilmek de burada keseceğim. Daha sonra devam edeceğiz. Görüyorsunuz 10 buradan kestim. 10 da bu taraftan kestim. Şimdi üçer üçer her iki taraftan keseceğim. Şu an aslında bütün olarak, yuvarlak olarak örüyorum. Aynen daha önce eldiveni yaptığım videoyu seyreden arkadaşlar bilir. Misinamızı şöyle bir kenarından çıkarıyoruz. Uzatıyoruz ki bizim ilmeklerimiz bu tarafa doğru kaysın, zorlanmayalım diye. Burada yine her iki şişimdeki ilmeklerimi de şöyle birazcık uca doğru yaklaştırıyorum. Kolaylık olsun diye. Ve önce öndeki şişimden ilmeğimi alıyorum. Sonra arkadaki şişimden ilmeğimi alıyorum. İkisini örüyorum. İlmeklerimi şişimden kontrollü bir şekilde çıkarttıktan sonra devam ediyorum. İkinci ilmeklerimi de beraber keseceğim. Sırf bunu burada dikiş olmasın diye yapıyorum. Ben bununla uğraşmam, dikiş dikerim diyorsanız da burayı keseceksiniz. 10, daha sonra 3, daha sonra 2, en son 1 olarak keseceksiniz. Hem arkada hem önde. Daha sonra da dikeceksiniz. Kestikten sonra tekrar misinalı şişinize dizip yuvarlak şekilde ön ve arka bedeni de birlikte örmeniz gerekiyor. Şimdi ben burada 3. ilmeklerimi de kestim ve tekrar ilmeğimi takıyorum. Arkadaki şişimi çıkarttım. Buradan devam ederek buraya kadar geleceğim. Sonra buradan misinamı uzatıp burada iki şişimi yan yana getirip 3 keseceğim aynı anda. Sonra 2, sonra 1 derken sonra şu aradaki aparatımı çıkaracağım ki şu an çok büyük bir misina var. Görüyorsunuz, kocaman bir misina da örüyorum. Oradaki aparatı çıkarttıktan sonra daha küçük bir misina ile devam edip etek ucuna kadar dümdüz çıkaracağım. Ben etek ucunda yırtmaç yapmayacağım. İstiyorsanız yanlarda ben seviyorum, kullanışlı oluyor diyenler varsa, ki bazıları gerçekten seviyor, ben bunu dümdüz yapacağım. İstediğiniz şekilde bitirebilirsiniz. Etek ucunda buluşalım. Hala dinlenme örgümdeyim, görüyorsunuz. Kol altındaki eksiltmeleri tamamladım. Şimdi başa kadar gidip nasıl olduğunu göstermek istiyorum. Daha sonra da artık bugün tamamlamam gereken işlere döneceğim. Shortslarımdan beni takip edenler bilir. 4 yıldır tanıdığım aşkım Sırancığım, tatlı kedim. Benim değil tabii, bir sokak kedisi ama çok tatlı bir şey. Her beni gördüğünde
Bana kendini sevdirir. Bazen koşar kucağıma zıplar falan. Geçen günde aynen öyle şey oldu. Birbirimizi özlemiştik. Bir aydır göremiyordum onu. Denk geldik. Bana kendini sevdirdi. 5 dakika kucağımda oturdu. Sonra karşıda bir kedi görüp çılgınlar gibi hareketler etmeye başladı. Ben de ne olduğumu anlamadım. Birden irkilince direkt 4 tane dişini böyle koluma geçirdi. 2 tane burada vardı. Şurada minicik kaldı izi. 2 tane de burada var ve buradan da ben kolumu çekeyim derken iyice yırttım elimi. Ve o gün çok da şey yapmadım, umursamadım. Onu gördüğüm için, çok mutlu olduğum için aklıma kuduz bile gelmedi. Ve o gün sadece o an dişlerin izleri vardı. Kanama yoktu. Baktım, dedim problem yok, kanama yok. Neyse, biraz daha onunla zaman geçirdikten sonra eve döndüm. Dönerken markete uğradım. Koluma bir uzattım rafa. Kolumdan kan akıyor. Bayağı böyle akmış kurumuş. Şu ikisi ve şu. Neyse, eve geldim, hala olayı ciddiye almıyorum. Ellerimi sabunladım defalarca, birkaç çeşit sabunla. Ondan sonra kolonya sürdüm, dezenfektan sürdüm, antibiyotikli krem sürdüm, işte çinkolu bilmem neler sürdüm falan filan. Hala umursamıyorum. Sonra açtım, baktım, okudum. İşte demişler doktora da gitseniz iyi olur. Şunu sürün, bunu sürün diyenler de var falan. Neyse, hala almadım. Dedim ben her şeyi yaptım. Gerek yok devamını yapmama. Ama sonra ertesi gün oğlum aradı. O bu konularda çok bilgilidir. Dedi anne, doktora git. Ne olur ne olmaz. Sonra onu kapattıktan sonra ben yine onu ikna etmeye çalıştım. Yok yok, şunu yaptım, bunu yaptım falan. Çocuk dedi artık benimle uğraşmamak için tamam anne sen bilirsin dedi. Sonra ne oldu arkadaşlar? Kapattım bunu. ChatGPT'ye hemen yazdım. Dedim kedi ısırdı, böyle böyle oldu, kanadı ve ben şunu sürdüm, bunu sürdüm, doğru mu yaptım falan. ChatGPT'nin cevabı kesinlikle yanlış. Bu bir virüstür ve bir ay ile bir yıl içerisinde belirtileri görülür, ölümle son bulabilir. Ve sonuç ölüm arkadaşlar. Yani olayın şakası yok. Sonra dedim ki neden antibiyotik işe yaramıyor? Meğer bu bir bakteri olmadığı için işe yaramıyormuş. Rabies virüsü adında bir virüsmüş. Daha sonra ben hemen apar topar giyindim, çıktım. Çünkü belirtilerin bir tanesinin içinde de şu var. Baş ağrısı. Benim çok başım ağrıdığı için dedim ben her başım ağrıdığında oturup kuduz mu oldum diye düşünemem. Böyle bir stresle uğraşmayayım. Hemen doğruca gittim acile. Ayakta tedavi, aşılarım oldu. Tetanoz ve kuduz aşısı oldum. Şu an önümde 3 tane daha dozum var. Sadece bu 3 doz kuduz olacak. Siz de lütfen evde kolonyayla, sabunla, bakteri kremiyle, antibiyotikle falan çözerim demeyin. İkisi farklı şeyler. Neyse, bu kısa sağlık bilgisinden sonra hemen şurada yapmış olduğumuz kesintiyi göstermek istiyorum. Kameraya da sığıyor mu hemen bir bakayım. Şurada arkadaşlar görüyorsunuz. Artık şurada ben şu aparatı çıkarıp misinamı küçülteceğim. Daha önce bahsetmiş miydim hatırlamıyorum. Ara ara ördüğüm için hatırlamıyorum ve tekrar ediyorum. Kusura bakmayın. 10 tane kestim, 3 tane kestim, 2 tane kestim ve 1 tane kestim. Bu noktadan sonra şu an tek bir tarafı gösteriyorum, öbür taraf sığmayacak. O yüzden şuradaki yuvarlanmayı görebilmeniz için gösteriyorum. Bu noktadan sonra arkadaşlar ben küçük bir misina ile etek ucuna kadar öreceğim. Daha sonra detayları konuşacağız. Kollarda ve etek ucunda neler yaptığımızı birlikte göreceğiz. O noktada buluşalım. Evet efendim, bluzumun etek ucuna kadar dümdüz indim. Kol altındaki yaptığımız eksiltmelerden sonra. Şimdi şöyle bir görüntümüz var. Yakadan itibaren görüyorsunuz kollarımız, kol altımızdan dümdüz gidiyoruz. Şöyle göstereyim, sığdıramadım. Ve şöyle tekrar aynı haline getiriyorum. Benim şöyle bir yazlık bluzum var. Bu bir kumaş ama kalıbını çok beğeniyorum. Ve her giydiğimde evet çok rahat ama 1-2 santim daha uzun olsa daha güzel olacaktı dediğim bir bluz. Şimdi görüyorsunuz. Aynı şekilde üstüne getiriyorum.
Ütüsüz, çünkü neden? Kutudan buldum, çıkarttım bunu. Bunları henüz yazlıkların içinden çıkartmamıştım. Kolilerde bekliyorlardı. O yüzden ütüsüzlüğünden dolayı kusura bakmıyorsunuz. Şimdi efendim, görüyorsunuz buradan aşağıya kadar kolunu bile eşit örmüşüm. Bilinçsizce ördüm. Bunu bugün çıkarttım kutudan ve hemen ölçtüm. Görüyorsunuz, yaklaşık bir 5-6 santim fazla ördüm. Şimdi bir de yeniden yakayı ördüğüm gibi ince şişe takacağım ve iki ters iki düz lastikle bitireceğim ve ondan sonra da kollara geçeceğiz. O noktada da yine detayları anlatıyor olacağım. Şurada hemen ölçerek de size kaç santim bir uzunluk yaptığımı da anlatmak istiyorum. Şu bluzumu şöyle arkaya atayım. Şurada son kesmemizden sonra en son bir tane kesmiştik. Ondan sonra ölçmeye başlıyorum. Şöyle şurayı da birazcık düzelteyim. Şişim eğriliyor. 23 santim kadar örmüşüm arkadaşlar. Şimdi yakamızın şişini takıyorum. 3,5 numaraydı sanırım. Hemen dönüp videoya bakacağım. Ben de unuttum. Daha sonra ne kadar lastik ördüğümü de söyleyeceğim size ve detaylarda buluşacağız. Ben başlangıç videoma baktım, döndüm. 4,5 ile başlamışım. 4,5 numara şişlerimi buldum, takıyorum. Bir miktar lastik örüyorum. Ne kadar ördüğümü de size detay vereceğim. Daha sonra kollara da lastik öreceğiz. Kollarda buluşalım. Şimdi ben şişlerimi değiştirdim. Yine lastik yaptığım şişlere döndüm. Size şunu da hatırlatayım. Bunu lastiksiz de yapabilirsiniz. Hem yaka için, hem kollar için, hem etek ucu için lastik yapmak zorunda değilsiniz. Dümdüz bir şekilde de bitirebilirsiniz. Bunu da hatırlatmak istiyorum. Bluzumun etek ucunu bitirmiştim. Ama maalesef görüyorsunuz, çok gergin, sıkı sıkı bitirmişim. Çünkü bana geniş gibi gelmişti. Sonra giydim, bir deneme yaptım. Evet, dümdüz dururken iyi ama ben bu bluzu salaş, böyle bazen pantolonun eteğin içine de sıkıştırarak kullanmak istediğim için, hani böyle kendime bir modern hava katmak istediğim için, günümüze uygun tırnak içinde olmadı. Çok gergin oldu. Şimdi ben burayı söküyorum. Yeniden birazcık daha elimi gevşek tutarak yeniden keseceğim. Bunu da anlatmak istedim size. Bitirdiğiniz şeyleri aynada bir kontrol edin. Neyle giyiyorsunuz? Ne için düşündünüz? Nasıl bir bluz hayal ettiniz de sizinki böyle olduğu aynaya bakmadan ve denemeler yapmadan karar vermeyin. Bluzumuzun son bölümündeyiz. Şimdi burada koltuk altından hemen ipimi bağladım ve ilmek dizeceğim şişime ve aynen buradaki lastik kadar, burada mesela saydım 58 tane ilmeğim varmış. 2 ters 2 düz ördüm. Hem yakada hem etek ucunda hem de kollarda lastik yaptım. Şimdi burayı da diziyorum, örüyorum eşit miktarda ve daha sonra detayları yazıp buluşuyoruz. Lastik dizerken de koltuk altından başlıyorum ve örgümün düz bölümünden şişimle lastik için ilmekler alarak örüyorum. Tersinden alırsanız buradaki kenar, eğer özel bir bluz yapmıyorsanız, içte kalmaz dışta kalır. O da istediğimiz bir görüntü değil. Ama öyle de bazı modeller var. O zaman özellikle içinden alıyoruz. Böyle karşıdaki ilmek sayısı kadar ilmek alıp örüp dönüyorum. Geldik efendim kağıt üstündeki detaylar kısmına. Bluzumuz şekil olarak şu an masaya sığmadı ama daha sonra resimlerini çekip kapağa koyacağım. Orada daha net göreceksiniz. Bluzumuz şöyle apolet kollu, yakadan başlayan, apolet kolların yanlarından şöyle her sırada arttırılan ve daha sonra kol ayrımları iki farklı şekilde örülen, parça parça örülüp ve tekrar şurada hem eksiltmeler hem de bluzumuzun alt bedenini yuvarlak örerek bitirdiğimiz, lastiğini hemen peşine ördüğüm, daha sonra da kollara lastik yaptığım. Tabi burada yakada söylemedim, yakada direkt lastikle başladığım bir bluz.
Çok salaş ve çok ferah bir bluz oldu. Hemen size de şu kısmını göstermek istiyorum. Şurada bilgisayarımı içerisine koyarsam daha net görünecek. Şöyle görüyorsunuz, ince bir bluz bu arkadaşlar. Kapattığımda da gördüğünüz gibi içine siyah bir bluz giydiğinizde veya lacivert veya başka bir renk bluz giydiğinizde ip kendisini çok güzel belli ediyor. Aslında bu ipi tek kat örmüştü. Bu ipi aldığım yerdeki hanım, ama ben çok ince buldum onu. Birazcık daha böyle yüzüklerime falan takılmasından hoşlanmıyorum ördüğüm şeylerin. Bunu iki kat yaptım. Çok güzel, çok hoş bir ip. Hemen şurada da ipimi göstereyim size. Tek katı şöyle. Bu ipi örerken de ne yapıyoruz? Ben genelde biliyorsunuz bir içinden bir de dışından alarak iki kat yapıyorum. Ama bunda biraz sorun yaşadım. Bu da fantazi ipler grubuna giriyor. Görüyorsunuz, inceli kalınlı bir ip. O yüzden içten değil de iki ayrı yumağı ayrı ayrı dışından örerek yapsanız daha pratik ve kolay olur. Düğümlerle uğraşmazsınız. Ben birazcık uğraştıktan sonra vazgeçtim. İki yumaktan dışından örmeye karar verdim. Yani artık bazen böyle fantazi iplerde böyle şeyler olabiliyor. İpin inceliği sizi şaşırtmasın. Düğüm olduğunda bile çözdüğünüzde, çektiğinizde şuradaki bölüm bozulmuyor. Çok güzel, çok yumuşacık bir ip. Gerçekten pamuklu bir ip. Bayıldım. Bunu kim düşündü ve ürettiyse de ona da müteşekkirim. Gerçekten böyle güzel ürünlere hayran kalıyorum. Bu ip dışında neyle örebilirsiniz bu modeli diye soruyorsanız, bu görüntü olmaz ama model olarak her tür iple olur. Pamuklu iplerle de olur. Akrilik iplerle de olur. Ama yaz için düşünüyorsanız pamuklu, merserize, bambu ipler veya viskon pamuk ipler olur. Çünkü yazın biliyorsunuz nemden dolayı ve aşırı terlemeden dolayı daha sağlıklı kıyafetlere ihtiyacımız var. Şimdi gelelim diğer detaylara. Bluzum yukarıdan hemen yakadan aşağıya doğru 67 santim, kalça artı bolluk şeklinde ördüm. Baya bol oldu. Özellikle ben öyle istedim. 120 santim toplamda kalça genişliğine ulaştım. Bu artık baya bir bedenleri olur arkadaşlar. Kaç beden diye sormayın. Alt beden 40 giymeme rağmen burada ben 120 santim genişliğinde yaptım. Çok bol ama ben öyle seviyorum. Şimdi gelelim. İpim organik flamlı pamuk iplikti. Şişler 4,5 lastik bölümlerinde kullandım. 5,5'da şu ana bölümde 5,5 numara şiş kullandım. Misinalı şiş ile ördüm. Gramına da gelince arkadaşlar 185 gram kadar kullandım. 2 kat olmasına rağmen tek kat olsaydı daha da az kullanırdım. Ama ben böyle tercih ettim dediğim gibi. Şurada hemen lastik bölümlerini söyleyeyim. Etek ucundaki lastiğim benim. Buraya yanlış yazmışım. Burası 8 santim. Yakada ve kol uçlarındaki lastiklerde 4 santim. Bu lastik bölümlerini 4,5 numara şiş ile örmüştüm. Örgümüz bu kadar kolay. Hem kendinize hem de kız çocuklarınıza uygulayabileceğiniz, isterseniz kollarını uzun yaparak kışa da uyarlayabileceğiniz güzel, basit bir örgü. Ben uzun zamanda ördüm. Çünkü neden? Bu benim aynen ekmek arası ekmek gibi veya ekmeğin içine makarna koyup yemek gibi benim durumlar. Örgü arası molası örgüsüydü bu. Buna rağmen çok keyifli ve zevkle örüldüğü için çabuk bitti. Dilerim hoşunuza giden, işinize yarayan bir model olmuştur. Bu arada da arkadaşlar, kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.